Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Hediye gelen bir orkide veya satın aldığınız bir orkidenin ilk bakımı çok önemlidir. Eğer ilk bakımını doğru yapmazsanız bir süre sonra çiçeklerini döker ve bir daha çiçek açması çok zor olur. Şimdi normalde 6 ayda bir çiçek açan orkidenin ilk bakımı nasıl yapılmalıdır? Buyurun birlikte izleyelim. Elbette bu şekilde süslenmiş bir orkideye sahipseniz evinizin bir köşesine koyup çiçeklerinin uzun süre sağlıklı bir şekilde üzerinde kalmasını istersiniz. Bunu yapabilirsiniz ancak dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Öncelikle kök kısmını saran kağıdı söküp atın. Orkide kökleri ışık görmelidir. Diğer çiçeklerin aksine orkide fotosentezi yapraklarından yaptığı gibi kökleri ile de yapar. Bu da demek oluyor ki kökleri suya boğmayın ve asla karanlıkta kalmasın. Çiçeğinize rahat nefes aldırırsanız uzun ömürlü olur. Nasıl mı? Bitkiler fotosentez yapar. Yani ışıktan istifade ederek kendi besinini üretir. Akşam da ürettiği besini tüketerek solunuma başlar. Gündüz oksijen verir. Aslında bu oksijeni de kendisi için üretir. Akşam bu oksijeni geri alarak karbondioksit salar. Akşam ışığı kapattınız. Bitki solunum durumuna geçti. Yani terleme durumuna geçti diyelim. İşte bu durumda bitkilerle birlikte aynı ortamda yatarsanız bu sizi rahatsız edebilir. Bunu da yaprak üzerinde stoma adı verilen pencereler yapar. Stoma açılıp kapanma özellikleri ile bitkideki terlemeyi ve gaz değişimini kontrol eden canlı yapılardır. Yani bitki buradan nefes alır verir ve su giriş çıkışı da buradan olur. Stomalar yaprakların alt yüzeyinde olur. Binlerce pencere vardır. O pencerelerin içerisinden yapraklara besin alıyor. Oksijen alıp karbondioksit veriyor. Daha önceki videolarımda da ilettiğim gibi orkidelere besin verirken özellikle yaprak altlarına püskürtün demiştim. İşte stoma dediğimiz gözenekler bitkinin en hızlı besin aldığı yerlerdir. Peki bu gözeneklere limon sürdüğünüzde ne olur? Elbette içeriğinde asit olan limon bu gözeneklere zarar verir. Bitki fotosentez yapamaz, besini sadece köklerden almaya başlar. Orkide hemen ölmez. Neden mi? Orkide fotosentezi köklerinden de yapar. Ama kökler ışık almaz ise ve porselen saksının içi su dolu ise zaten limonla zarar verdiğiniz yapraktaki gözenekler nefes almaz iken kökler ne yapsın? Peki bu durumda biz ne yapmalıyız? Öncelikle kökleri suda boğmayın. Hava ve ışık almasını sağlayın. Günde en az 2-3 saat porselen kabından çıkarın. İmkanınız var ise porselen kaba hiç koymayın. Unutmayın ki orkide kökleri fotosentez yaparsa bitkiniz daha sağlıklı olur. Orkidenizin yapraklarını temizlemek istiyorsanız yapraklarına limon sürmek yerine en basit yolu ile duşa sokup yapraklarını yıkayabilirsiniz. Ya da ıslak bir havlu kağıt ile üzerindeki tozu nazikçe alabilirsiniz. Hem temizlemek hem de parlak bir görünüme sahip olsun istiyorsanız bu işi bir muz ile yapabilirsiniz. Farklı ürünlerle bitkilerinizin yapraklarını parlatmak yerine muz kabuğunun içini yapraklara sürün. Çiçeklerinizin yaprakları hem parlak olacak hem de muzun içerisindeki potasyum sayesinde beslenmiş olacaktır. Yaprakların üzerinde toz parçacıklarının olması bitkinin nefes almasını engeller. Doğada bu yağmur ve rüzgar sayesinde temizlenmektedir. Muz kabuğuyla temizledikten sonra iki yaprak arasındaki farkı net bir şekilde görebilirsiniz. Doğanın yaptığı bu temizlik işini salon bitkilerinde de siz yapmak zorundasınız. Bu işlemi evinizdeki tüm bitkilerinize uygulayın. Bitkiler stomalar sayesinde saldığı oksijeni akşam tekrar alıp karbondioksit salarken kendisine besin sağladığını unutmayın. Yani siz bitkinize sadece su verseniz dahi bitkiniz ihtiyacı olan besinin çoğunu havadan zaten sağlıyor. Aslında bitki yetiştirmek bu kadar basit. Bitkiniz kendi başının çaresine bakar. Yeter ki siz bakımını doğal ve doğru yöntemlerle yapın. Sulama işlemine gelince, çiçekçiden aldığınız orkidenin saksı içerisinde sünger bulunur.
Bu sünger çiçeğin raf ömrünün uzun olmasını sağlar. Sünger içerisindeki nem bir süre çiçeğin hayatta kalmasını sağlar. Diğer taraftan bu nemli ortam zararlıların barındığı ve mutlu mutlu gezdikleri bir yerdir. Zamanla mantar ve diğer hastalıklara davetiye çıkaran bu süngeri almanız gerekir. Süngeri almanıza gerek yok diyenlerin gerçekleri görmesi için mikroskop altında süngeri inceledik. Orkidenin üzerinde çiçekler var iken süngeri alma işlemini yaptığınızda köklere zarar verirseniz çiçeklerin solmasına sebep olabilirsiniz. Bu işlemi çok hassas bir şekilde yapmalısınız. Riske girmek istemiyorsanız çiçekler solana kadar videonun başından beri anlattıklarımı uygulayın ve sulamayı kök rengine göre yapın. Nasıl mı? Orkide su istediğini kök renginden belli eder. Orkidenizin köklerine baktığınızda kök rengi yaprakları gibi yeşil değil, aksine gri renkte ise sulama zamanı gelmiş demektir. Kök rengi gri olan orkideyi yaprakları suyun içerisine girmeyecek şekilde su dolu kaba yerleştirin. Suya susamış olan kökler ve orkide toprağı olarak kullandığımız ağaç kabukları suyu iyice emsin. Orkidenizi yaklaşık 10 dakika suda beklettikten sonra çıkardığınızda kök renginin suyu emdiğini ve yaprak rengi ile hemen hemen aynı tona geldiğini görebilirsiniz. Bu renk köklerde yeterli miktarda suyun depolandığı anlamına gelir. İşte kök rengi bu şekildeyken tekrar sulama yaparsanız zamanla kökler çürür. Orkideye daldırdığınız kaptaki suyu boşaltın ve içerisindeki suyun tamamen süzüldüğünden emin olduğunuz orkideyi saksısına geri koyun. Eğer buradaki orkide gibi solmuş yaprakları var ise çiçeklerinin solmasını beklemeden müdahale etmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Yapraklar neden sararır? Ya fazla su verilmiştir ya da köklerinde mantar veya zararlılar olabilir. Kontrol edip kök bakımı yapılmalıdır. Saksıyı köklere zarar vermeden orkideden ayırın. Nazik bir şekilde köklerin arasındaki tüm ağaç kabuklarını alın. Kökler tamamen açığa çıksın. Ortadaki süngeri de çıkarmayı unutmayın. Yumuşak ve çürümüş kökleri kesin. Orkideyi temiz orkide saksısına yeni orkide toprağı ile dikimini yapın. Dikim yaparken kökleri ıslatmayın. Kuru olsunlar, yani gri renkte ki saksı içerisine yerleştirirken zarar görmesinler. Destek çubuklarını yerleştirin. Orkidemiz dik durmalıdır. Dikim işlemi bittiğine göre sulamaya geçebiliriz. 2 litre suyun içerisine yarım çay bardağı kadar maden suyu ekleyin. Orkideyi içerisine daldırın ve 10 dakika kadar bu suyun içerisinde bekletin. Orkide köklerinin yeşil olduğunu görebilirsiniz. Yani suyu yeterince emdi demektir. Saksı içerisindeki kök rengi de aynı şekilde yeşiller. Şimdi orkidemizi yerine kaldırabiliriz. Bir dahaki sulamayı kök rengi gri olduğunda yapacağız. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.